Herkese merhabalar, ben Onur Özbulut. Bugünkü konumuz selülit nasıl geçer programımızın içerisinde selülit kremleri işe yarıyor mu? Hangi selülit kremi işe yarıyor? Hangi fırça işe yarıyor? Ya da bunlar işe yarıyor mu? Bunları araştıracağız, bunlar konuşacağız. Bunlarla ilgili detaylı bilgi arıyorsanız, selülit kremleriyle ilgili bir araştırma içerisindeyseniz ve bunların ne kadar işe yaradığını eğer ki böyle düşünüyorsanız, daha yeni böyle selülit kremi almayı düşünüyorsanız, böyle arkadaşlarınızdan duyduklarınız değil de internetten gördükleriniz üzerine selülit kremleriyle ilgili bilgi arıyorsanız o zaman videomu izleyebilirsiniz. Tekrardan merhaba, ben Onur Özbulut. Yaklaşık 16 yıldır estetik sektöründe çalışıyorum ve bunun 10 yılını selülit, bölgesel incelme ve cilt sıkılaştırma üzerine teknolojik anlamda cihazlar üzerine çalışıyorum. Bu cihazların eğitimlerini veriyorum, yurt dışına eğitimlerini alıyorum, yurt dışında eğitimlerini veriyorum. Yurt dışında bu cihazların hangi teknolojilerle birleşmesi gerektiğiyle ilgili fikirlerimi danışıyorum ve bunu danıştığım arkadaşlarımızla ya da bunu danıştığımız firmalarla yeni cihazların üretilmesine vesile oluyorum. Ve Türkiye'de aynı şekilde bunları da dermatoloji, plastik cerrahi ve medikal estetik doktorlarımla paylaşıyorum. Gelelim konumuza. Selülit kremleri işe yarıyor mu? Bugün internete baktığımızda selülit kremleri olarak baktığımızda ya da selülit tedavisi olarak baktığımızda her geçen gün artan 5 dakikada selülitlerinize veda edin, 10 günde selülitlerinize veda edin, spor yapmadan selülitlerinizi yok edin, şu kremle bunu karıştırın, biberiye ile kafeini karıştırdım, üstüne Vicks sürdüm, streçle bağladım, selülitlerim gitti. Bunların hepsi mantık dışı. Şöyle, neden mantık dışı? Öncelikle selülitin ne olduğuyla ilgili tamamen bir bilgiye sahip olursak, bu kremlerin selülite etki edemeyeceğini, bu kremlerin sadece cildinizin üst katmanlarında belirli bir enflamasyon yaparak cildinizin üst katmanının görüntüsünü çok ufak bir şekilde geçici olarak değiştirdiğini görebilirsiniz. Neden? Selülit, vücudumuzda bulunan kas üzeri 2 katman yağ var. Bir de kas altı yağ var. Ondan hiç konuşmuyorum. Kas üzeri 2 katman yağımız var. Bunlardan bir tanesi derin katmandaki yağ dediğimiz kalın olan yağ. Bir de bunun üzerindeki ince olan yağ katmanı. Bunun arasında da bir bağ doku alanı var. Bu bağ doku alanında cildin üst katmanı ile cildin derisini, yani üst katmandaki yağla cildin derisinin arasındaki cildin elastikiyetini ve sıkılaşmasını sağlayan ve bunu koruyan ve bunu destekleyen kolonlar gibi düşünebilirsiniz. Bu kolonlar belirli oranda esnekliğe sahipler. Eğer ki esneyemedikleri dönemde selüliti oluşturan bu birçok nedenden dolayı orada ödemin birikmesi, orada su tutumundan dolayı o kolonlar belirli bir noktaya kadar esneyebiliyorlar. Ama belirli bir noktadan sonra esneyemiyor. Ama cilt esniyor. Dolayısıyla iki kolon arasında kalan cilt esnediği zaman evet o portakal kabuğu denilen selülit görüntüsü ya da dimple gibi denilen ya da böyle gamze şeklinde denilen görüntüler ortaya çıkıyor. Sizin kullanacağınız kremler cildin üst katmanında epidermis dediğimiz sadece derinin olduğu katmanlara etki edebilecek düzeyde bir enflamasyon yaratıyor. Bu enflamasyona etki yaratıyor gibi diyelim. Etki yaratıyor. Şimdi biberiye kremi sürüyoruz. Biberiye kremini sürdükten sonra deli gibi yanıyor. Zaten yorumlara bakarsanız insanlar o kadar fazla yandı, o kadar fazla yandı ki yandığından dolayı artık korkuyorum ve bunu kullanmayacağım ya da çok yandı ben bunu kullanmayacağım. Genel olarak bakarsanız zaten herkes videoyu çekenler de dahil olmak üzere evet selülitlere şimdi başladım. Bu kreme daha yeni başladım. Bu kremi 3 gündür kullanıyorum. Bu kremi 5 gündür kullanıyorum. Kullanıyorum, üstüne streç yapıyorum. Ondan sonra giyiyorum. Termal tight'larımı giyiyorum. Spor yapıyorum. Oradaki esas kilit nokta spor yapıyorum. Siz termal tight ya da termal tight ile birlikte spor yaptığınız zamanki atacağınız ödem zaten o kremi sürseniz de sürmeseniz de selülitin görüntüsünü azaltabilecek, oradaki dolaşımı belirli oranda arttırabilecek bir mekanizma oluşturuyor. Bizim burada selüliti giderdiğini söyleyen krem konusuna gelecek olursak hiçbir krem selüliti tedavi etmez. Selülitin görüntüsünü cildin üst katmanlarında yaptıkları hasardan dolayı cildin üst katmanı kendisine bir koruyucu tabaka gibi böyle kalınlaştırarak cildin o görüntülü pürüzlü görüntüsünü tamamen ortadan kaldırmaya yarar. Peki bunu siz sürekli ömür boyu devam ettirebilir misiniz?
Ömür boyu devam ettirseniz de cildin o üst katmanını siz istediğiniz kadar tutun. Spor yapmadığınız sürece, su içmediğiniz sürece, işte oradaki ödeme atmadığınız sürece, oraya bir mekanik masaj yapmadığınız sürece o kolon ve kirişler bahsetmiş olduğum onlar fazla esneyemeyecekler ve esneyemediklerinden dolayı da siz artık belirli bir süre sonra krem de sürseniz o selülitli görüntüye de devam edeceksiniz. Aynı zamanda bu bir süre sonra size ödemli selülit olarak geri dönüş yapacak. Çünkü siz selülitlerinizin geçtiğini düşünerek spordan da vazgeçerseniz ya da yapmanız gereken şeylerden de vazgeçerseniz selülitim gitti diye vazgeçerseniz bu sefer o dolaşım bozuklukları ileride size daha kötü sebebiyetler ve daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Hepsine geçelim. Selülit kremlerini kullandığınızda cildinizin alerjik reaksiyon vermeyeceği ile ilgili herhangi bir garanti yok. Çünkü bu almış olduğunuz kremler, genel anlamda söylüyorum, YouTube'daki selülit kremleri olarak söylüyorum. Bu kremler böyle süpermarketlerde satılıyor. Şimdi eğer ki tedavi amaçlı bir krem olsaydı zaten markette değil eczanede satılırdı. Dolayısıyla tedavi değil, sadece görüntüsünü değiştirip makyajlama, pudrayla makyajlıyor musunuz gibi düşünün. Cildinizin üst katmanını düzeltip ama selülitin hiçbir şekilde etki edemediğiniz kremlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla 50 lira da olsa, 100 lira da olsa, 500 lira da, 1000 lira da olsa hiçbir krem ile selüliti tedavi edemezsiniz. Bu kadar basit. Selüliti giderebilmeniz için o sürülen Vicks'ler, işte bunun sonrası aspirinler, streç filmler, cildinizin gözeneklerini kapatmanız, cildinizin hava almasını daha çok bozmanız, cildinizin üst katmanlarına sürekli cildinizi tahriş edici şeyler sürmeniz bir süre sonra ciltte koyu renklenmelere, cildinizde yaralanmalara, cildinizin üst katmana tahriş olmasından dolayı sivilcelenmelere, hatta kıllanmaya kadar gidebilecek birçok neden oluşturabilir ve birçok sonucu bunun kötü sonucu olabilir. Dolayısıyla Ayşe bacağına uygulama yaptı, işte şu kremle şunu birleştirmiş, sürmüş, onda çok güzel olmuş. Ayşe zaten onu bir haftadır kullanıyor ya da bir aydır kullanıyor. O kullandı diye sende daha iyi olacak ya da sende de iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla ya da Fatma aldı kollarına sürdü, kolları 8 santim inceldi. Bir kremle kendinizi 8 santim inceltemezsiniz. Ya da evde karıştırdığınız kremlerle, bakın YouTube'da o kadar fazla video var ki evdeki doğal malzemelerle selülite son. O zaman milyon dolarlık teknolojileri üreten firmalar neden var? Ki o firmalar bile bu teknoloji üretmelerine rağmen selülitin zaten tamamen sonuç, yani selülite %100 sonuç sağlayamıyorlar. Selülite cerrahi uygulamalar, liposuction'la selülit tedavisi yapamazsınız ama üst katmandaki selüliti giderebilecek belirli cerrahi uygulamalar var. Ama siz yine spor yapmazsanız, siz yine o ödem atıcı uygulamalarda girmezseniz ki lenf drenaj gibi ya da selülit masajı gibi, bak hepsini bırakın, bir zeytinyağı ya da herhangi bir şekilde cildinize zararı olmadığını düşündüğünüz bir yağ ile, masaj yağıyla bile bacaklarınıza masaj yapsanız bu selülit kremi olarak aldığınız kremlerden çok daha fazla işe yarayacaktır. Çünkü selüliti oluşturan nedenlerden bir tanesi de o dolaşım bozukluğu. Sizin o dolaşım bozukluğunu ne kadar süre boyunca açarsınız, ne kadar süre boyunca dolaşım bozukluğunuz azalırsa o kadar daha iyi sonuç alırsınız. Su için düzenli selülit masajı yapın kendinize ya da başkasına yaptırtın. Eğer ki çok fazla böyle yüksek meblağlarda teknolojilerden yararlanamıyorsanız her güzellik salonunda illaki bir lenf drenaj cihazı var. Bu lenf drenaj cihazlarının evet çok ucuz olanları da var. Çok ütopik pahalı olanları da var. Ama lenf drenaj cihazının basit mantığında ayak bileğinizden işte lenf kanallarının olduğu diz kapağınızın arka kısmına ve popo bölgesine kadar iç bacak bölgesinde yavaş yavaş böyle sıka yukarıya doğru bir masaj yapıyor. Eğer onu bile yapamıyorsanız dediğim gibi bir selülit masajı yapmanız size yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.